Nükleer felakete kalan süre 90 saniye. Bu saatin 77 yıllık tarihindeki en tehlikeli an. Siz bunu biliyor muydunuz? Büyük ihtimalle hayır. Ve bu, tam da bugün konuşmamız gereken şey. Ama asıl soru şu değil, nükleer savaş olur mu? Asıl soru şu, bu engellenmiş bir felaket mi, yoksa henüz gerçekleşmemiş bir kaza mı? Bu belgeselde kehanette bulunmayacağız. Size yarın savaş çıkacak demeyeceğiz. Böyle bir bilgimiz yok. Ama size şunu göstereceğiz. Nükleer savaşı engelleyen şey, kalıcı bir fizik yasası değildir. Geçici bir fikir birliğidir. Ve insan tarihi boyunca fikir birliklerinin nasıl değiştiğini hepimiz biliyoruz. ...26 Aralık 2004, sabahın erken saatleri. Tayland'ın Phuket sahilinde tatilciler güneşin tadını çıkarıyordu. Sonra tuhaf bir şey oldu. Deniz çekildi. Normalin çok ötesinde inanılmaz bir hızla çekildi. Sahilde balıklar kıpırdanıyordu. Mercanlar açığa çıkmıştı. İnsanlar ne yaptı? Bir kısmı fotoğraf çekti. Bir kısmı kıyıya indi, açıkta kalan balıklara baktı. Çocuklar koşup oynadı. Kimse kaçmadı. Çünkü beyinleri şunu söylüyordu. Bu olamaz. Böyle bir şey olmaz. Bana bir şey olmaz. Dakikalar sonra o sahili 30 metrelik bir dalga sildi. 225 bin kişi hayatını kaybetti. O insanlar aptal mıydı? Hayır. Sadece daha önce yaşamadıkları bir tehlikeyi gerçek olarak işleyemediler. Buna psikolojide normalleşme sapması denir. Beyin, alışılmamış bir tehdidi işlemek yerine onu normal kategorisine sokmaya çalışır. Bu mekanizma, araştırmacı Amanda Ripley'in büyük felaketlerden sağ kurtulanlarla yaptığı çalışmalarda ve özellikle 1904'teki Büyük Iroquois yangınına dair analizlerinde tekrar belgelendi. Tsunami, yangın, bina çöküşü, hepsinde aynı örüntü. İnsan ilk anlarda donup kalır. Şimdi şunu düşünün. Biz 80 yıldır nükleer silahların kullanılmadığı bir dünyada yaşıyoruz. 80 yıl boyunca hiç olmadı. Beyin bundan ne sonuç çıkarıyor? Demek ki olmayacak. Aynı Phuket sahilindeki insanlar gibi. Aynı mekanizma. Sadece dalga çok daha büyük. İkinci Dünya Savaşı'nda cephe araştırmaları yapan askeri psikolog S.L.A. Marshall çarpıcı bir bulgu ortaya koydu. Amerikan askerlerinin yalnızca %15 ile 20'si düşmanı doğrudan hedef alarak ateş etmişti. Geri kalanlar ya ateş etmemişti ya da kasıtlı olarak ıskalamıştı. Neden? Çünkü insan beyni karşısındaki bir yüzü görüp öldürme emrini yerine getirmekte biyolojik bir direnç gösterir. Asker psikologu Dave Grossman bu bulguyu On Killing adlı çalışmasında derinlemesine belgeledi. Öldürmek, insan doğasına aykırıdır. Yüz yüze öldürmek. Şimdi o askeri alın. Bir komuta merkezine koyun. Önünde bir ekran var. Bir koordinat seti var. Bir tuş var. 10.000 kilometre ötede bir şehir var. O tuşa bastığında o şehir yok olacak. Ama ekranda sadece sayılar var. Kan yok. Çığlık yok. Yüz yok. Beyin bu eylemi öldürme olarak değil, teknik prosedür tamamlandı olarak kaydeder. Empati devre dışı. Vicdan sessiz. Nükleer silahın en korkunç özelliği füze başlığı değildir. Ölümü sterilize etmesidir. Yale Üniversitesi'nde sosyal psikolog Stanley Milgram bir deney başlattı. Deneklere şu söylendi. Karşı odadaki kişiye sorular soracaksınız. Yanlış cevap verirse elektrik şoku uygulayacaksınız. Her yanlış cevap şiddeti arttırıyor. Odada birinin acı içinde bağırdığı duyuluyordu. Beyaz önlüklü araştırmacı sadece şunu dedi. Lütfen devam edin. Sonuç, deneklerin %65'i karşı odadan çığlıklar duyduklarında bile en yüksek seviyeye, ölümcül olarak etiketlenen 450 volta ulaştı. Sadece bir otorite figürünün devam edin demesi yeterliydi. Elektrik yoktu aslında. Ama denekler bunu bilmiyordu. Bu deneyi bir nükleer emir zincirine uygulayın. Subay emri aldı. Teknisyen prosedürü uyguladı. Bürokrat formu onayladı. Herkes sadece görevini yaptı. Kimse kendini katil görmedi. Felsefeci Hannah Arendt buna kötülüğün sıradanlığı dedi. En büyük yıkımlar canavarlarca değil,
Emirleri sorgusuz sualsiz uygulayan sıradan insanlarca gerçekleştirilir. Bu sadece teori. Tarih bunun gerçekleştiğini zaten gördü. Ve her seferinde asla yapılmaz denilmişti. Fritz Haber bir dahiydi. Nobel ödülü almıştı. Azot fiksasyonu üzerine yaptığı çalışma tarımda devrim yaratmıştı. Milyonlarca insanı besleyecek gübre üretimini mümkün kılmıştı. Haber'in çalışması insanlığı kurtarmıştı denebilirdi. 1914'te savaş patlak verdi. Cepheler kilitlendi. Her iki tarafta yüz binlerce asker kaybediyordu. Ama hiçbir şey ilerlemiyor, çözülmüyordu. Fritz Haber bir çözüm sundu. Klor gazı. Rüzgarla siperlere yayılacaktı. Düşman kaçmak zorunda kalacaktı. Savaş daha az kan dökülerek bitecekti. Haber bunu insancıl bir çözüm olarak sundu. 22 Nisan 1915'te Ypres'te 5700 kilo klor gazı salındı. Yaklaşık 1000 asker anında öldü. 4000'i hayatını kaybetti ya da ağır hasar gördü. Haber'in eşi Clara, kendisi de bir kimyagerdi, bu karardan dolayı kocasıyla şiddetli tartışmalar yaşadı. Birkaç gün sonra kendini öldürdü. Sonrası? İngiltere'de gaz üretti, Fransa'da. Tüm taraflar bu barbarizme başvurdu. Bir kez tabu kırıldıktan sonra geri dönüş yoktu. Hiç kimse bir sabah bugün canavar olacağım diye kalkmamıştı. Her adım bir öncekinin yarattığı baskıyla atılmıştı ve herkes haklı olduğunu düşünmüştü. 1945 yazında Amerika, Japonya'ya kara harekatı planlıyordu. Tahminler, 250 bin ile 1 milyon Amerikan askeri kaybı. Bir alternatif vardı. Atom bombası. Karar vericiler bunu katliam olarak sunmadılar. Amerikan askerlerinin hayatını kurtarmak için alınan acı ama zorunlu bir karar olarak çerçevelediler. Tarihçi Gar Alperovitz, The Decision to Use the Atomic Bomb adlı kapsamlı çalışmasında iç yazışmaları inceledi. Ve bazı üst düzey generallerin bu kararı salt askeri değil, Sovyetlere karşı jeopolitik bir mesaj olarak değerlendirdiğini belgeledi. Hiroşima'da anında ölen insan sayısı 70 bin ile 80 bin. Radyasyon ölümleriyle bu rakam 135 bine yaklaştı. Ve dünya bunu kabul etti. Çünkü hayat kurtarma ambalajına sarılmıştı. İşte burada çok önemli bir şey var. Bir silahın kullanımı doğru bir çerçeveye oturtulduğunda insanlar onu sadece kabul etmekte kalmaz. Alkışlar. Dur. Bir saniye. Az önce hissettiklerinize bakın. O müzik çalarken ne hissettiniz? Heyecan mı? Büyüklük hissi mi? Belki hafif bir hayranlık. Bu gayet normal. Bunu hissetmek için aptal olmak gerekmez. Kötü biri olmak gerekmez. Çünkü müzik, beyninizin rasyonel filtresini devre dışı bıraktı. Ve doğrudan duygusal merkezinize hedef aldı. Propaganda tam olarak bunu yapar. Bir düğmeye basacak olan insanlar da tam bu his içindeyken basacak. Siz bunu bilerek izlediniz. Yine de hissettiniz. Şimdi düşünün. Bilmeden izleseydiniz ne olurdu? ...26 Eylül 1983. Gece yarısını geçiyor. Stanislav Petrov, Sovyet erken uyarı sisteminin başında nöbet tutuyordu. Alarm çaldı. Ekranda şu yazıyordu. Amerika'dan 5 nükleer füze fırlatıldı. Protokol netti. Üstlerine bildirmek. Misilleme zincirine başlamak. Petrov elindeki telefona baktı. Ve 28 dakika boyunca şunu düşündü. Bu doğru olamaz. Hesabı şöyleydi. Amerika nükleer bir saldırıya başlıyorsa neden yalnızca 5 füze göndersin? Bu mantıksızdı. Sistem hatalıydı. Uyduların güneş ışığını yanlış yorumlamasından kaynaklanıyordu. Petrov ihbar etmedi. Bir adam. 28 dakika. Bir karar. Eğer o telefonu açsaydı, şu an bu belgeseli izleyen bir insanlık olmayabilirdi. Bu hikaye bize insanlığın ne kadar akıllı olduğunu göstermiyor. Bize şunu gösteriyor. O gece dünyayı koruyan şey sistem değildi. İnsanın muhakemesiydi. Ve o muhakeme için 28 dakika vardı. Küba füze krizinde de benzer bir an yaşandı. 27 Ekim 1962.
Sovyet denizaltısı B-59, Amerikan derinlik bombalarının altında haberleşme imkanı olmaksızın mahsur kalmıştı. Nükleer torpido kullanma yetkisi 3 subaya aitti. İkisi evet dedi. Üçüncüsü, Vasili Arkhipov, hayır dedi. Ve torpido ateşlenmedi. 2 ayrı 10 yıl. 2 ayrı hayır. Tarih bize şunu gösteriyor. Nükleer savaşın bugüne kadar çıkmamış olması, kurduğumuz sistemlerin veya doktrinlerin kusursuz aklından değil, o sistemlerin körleştiği o kritik saniyelerde, şans eseri o koltuklarda oturan insanların bireysel muhakemesinden kaynaklandı. İnsanlığın en büyük şansı, o gün o kararı verenlerin birer makine değil, durup düşünebilen birer insan olmasıydı. Ve asıl tehlike burada başlıyor. Çünkü şans, değişkenleri sabit tutmaz. 14 Ağustos 2003. Amerika'nın kuzeydoğusunda ve Kanada'nın bir bölümünde elektrik şebekesi domino etkisiyle çöktü. 55 milyon insan karanlıkta kaldı. Ne kadar süre? Bazı bölgelerde 4 gün. Bu 4 günde ne oldu? Marketlerde kavga, hastanelerde panik, trafik kaosları. İnsanlar nasıl yemek pişireceklerini bilmiyordu, nasıl su ısıtacaklarını bilmiyordu. 4 gün, sadece elektrik yok. Şimdi bu tabloyu düşünün. Ekonomik çöküş, gıda kıtlığı, sosyal kaos. Ve birinin çıkıp size bir kesin çözüm önerdiğini hayal edin. Psikologlar Daniel Kahneman ve Amos Tversky, beklenti teorisi adını verdikleri çalışmalarında bunu çok önce kanıtladılar. İnsanlar bir şeyi kaybetmenin acısını, aynı değerde bir şeyi kazanmanın sevincinin yaklaşık 2 katı yoğunlukta hisseder. Yani refah kaybolduğunda ne olur? İnsanlar onu geri kazanmak için normalde asla yapmayacakları şeyleri yapmaya hazır hale gelirler. Ve buna bir de beceri kaybını ekleyin. Sosyolog Richard Sennett, The Craftsman adlı çalışmasında modern ekonominin insanları nasıl yetersiz kıldığını belgeledi. Kentlerde yaşayan nüfusun büyük bölümü kendi yiyeceğini üretemez. Basit bir arızayı onaramaz. Elektriksiz ortamda uzun süre işlevsel kalamaz. Sudan çıkmış balık. Kendi başının çaresine bakamayan, sisteme %100 bağımlı. Konforu elinden gidince paniğe düşen bir kitle. Bu kitle, her şeyi sıfırlayacak bir çözümü çok daha hızlı kabul eder. Nükleer caydırıcılık, MET doktrini üzerine kuruludur. Karşılıklı garantili imha. Sen atarsan ben de atarım. İkimiz de yok oluruz. Dolayısıyla kimse atmaz. Princeton'dan uluslararası ilişkiler teorisyeni Robert Jarvis, bu doktrin üzerine kapsamlı bir çalışma yaptı ve şunu ortaya koydu. Bu teorinin çalışması için bazı şeylerin sabit kalması gerekiyor. Her iki taraf rasyonel olmalı. Her iki taraf hayatı ideolojinin önünde tutmalı. Her iki taraf hata yapmamalı. Ve bu denge sonsuza kadar sürmeli. Peki, tarihe baktığımızda rasyonel aktörler ne sıklıkla görürüz? Değişkenler kayıyor. Zemin hazır. Peki bu zinciri kim başlatacak? İnsanlık bugün 3 büyük değişkenin aynı anda kaymakta olduğunu görmezden geliyor. Birincisi, kaynaklar. Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın 2023 raporuna göre, 2050 yılına kadar dünya nüfusunun %40'ından fazlası ciddi su kıtlığıyla yüzleşecek. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu riski 2021'de resmi olarak tanıdı. Kaynak kıtlığı artık bir güvenlik meselesidir. İkincisi, teknolojik simetri kırılması. Rand Corporation'ın 2019 tarihli raporu bunu belgeledi. Hipersonik füzeler ve gelişmiş savunma sistemleri, MET doktrini dengesini bozuyor. Bir taraf ben misillemeyi engelleyebilirim sonucuna varırsa, ilk vuruş cazibesinin dramatik biçimde arttığını gösteriyor rapor. Nükleer silah o andan itibaren karşılıklı ölüm değil, tek taraflı temizleme aracına dönüşür. Üçüncüsü, gerçeğin ölümü. Georgetown Üniversitesi Güvenlik Merkezi'nin 2022 raporu şunu gösteriyor. Yapay zeka destekli dezenformasyon, askeri çatışma riskini arttırıyor. Deepfake teknolojisiyle üretilen sahte kanıtlarla bir ülkenin nükleer saldırı hazırlığı yaptığı gösterilebilir. Ve bu koşullarda karar alma süreci ciddi biçimde bozulabilir. Gerçek manipüle edildiğinde, önleyici vuruş, saldırganlık değil, meşru müdafaa olarak pazarlanır. 1923. Almanya. Bir ekmek almak için el arabası dolusu para gerekiyordu. Versailles Antlaşması ülkeyi yıllarca sürecek tazminatlarla çökertmişti. Milyonlar işsizdi, orta sınıf silinmişti. Tasarrufların tamamı enflasyon tarafından yutulmuştu. İnsanlar suçluyu arıyordu. Ve tam bu ortamda bir ses yükseldi. Ben biliyorum suçluları, ben biliyorum çözümü.
Benimle gelin. Nicht umsonst gekämpft. Sein Sowjetzeichen soll er vor sich hertragen und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen. Hitler, Alman toplumunun dışından gelen bir canavarlık değildi. Alman toplumunun bağrında büyüyen, onun öfkesinden, aşağılanmasından ve çaresizliğinden beslenen bir sonuçtu. Yale siyaset bilimcisi Jason Stanley, How Fascism Works adlı çalışmasında tarihsel faşist hareketlerin ortak yapısını inceledi. Coğrafyadan bağımsız, kültürden bağımsız, her seferinde aynı unsurlar var. Altın Çağ mitolojisi, kurban söylemi, düşman ötekileştirmesi ve karizmatik bir kurtarıcı figürü. Bu yapı belirli koşullar oluştuğunda tekrarlanıyor, her zaman. Moda, tek kişiyle olmaz. Şimdi çok önemli bir hatayı düzeltelim. Nükleer savaşı tek bir deli lidere bağlamak. Lider, olgunlaşmış meyveyi ağacından düşüren son darbedir. Ama o meyveyi olgunlaştıran başka mekanizmalar var. Birincisi, düşünce kuruluşları. Sınırlı nükleer kullanım, taktik nükleer silahlar, eskalasyonu düşürmek için tırmandırma. Bu kavramlar nükleer silahı sıradan bir askeri araca dönüştüren dildir. Ve bu dil önce akademik raporlarda hayat bulur. İnsanlık politikacılardan önce akademisyenlere güvenir. Tabu önce kelimelerle aşınır. Politika analisti ve avukat Joseph Overton bu süreci çok önce tarif etmişti. Overton penceresi. Bir fikir şu aşamalardan geçer. Düşünülemez, radikal, kabul edilebilir, makul, popüler, politika. Nükleer silahların taktik kullanımı bu pencerede yavaşça ilerliyor. İkincisi, medya. Nükleer bir saldırıyı kamuoyuna kabul ettirebilmek için önce hedefin insan olmaktan çıkarılması gerekir. Bu yavaşça olur. Düşman önce tehlikeli, sonra barbar, sonra yok edilmesi gereken olarak sunulur. Ve sosyal medya algoritmaları bu süreci inanılmaz biçimde hızlandırıyor. Nefret ve öfke içerikleri daha fazla etkileşim aldığından sistem ötekileştirici içeriği otomatik olarak öne çıkarıyor. Üçüncüsü, bürokrasi. Bir kriz anında eğer şimdi vurmazsak 10 dakika sonra bize vurulacak diyen general, lideri bir zorunluluk karşısında bırakır. Lider artık seçmiyor, onaylıyor ve herkes sadece görevini yapıyor. Milgram bunu 60 yıl önce kanıtlamıştı. Lider buzdağının görünen yüzü. Peki ya görünmeyenler? Ve onların arasına artık yeni bir aktör katıldı. İnsanlık tarihi boyunca anlamak ve kontrol etmek istediği ama edemediği güçlere putlar yarattı. Kendi elleriyle yonttukları taşa bakıp bize yağmur ver dediler. Bugün kendi yazdıkları algoritmaya bakıp bize doğru kararı ver diyorlar. Mekanizma aynı. Putun malzemesi değişti. Tabii abartmamak gerekiyor. Kısa vadede hiçbir devlet nükleer kararı tamamen bir algoritmaya bırakmayacak. Ama şunu bırakacak. Yapay zekaya da sorduk. 10.000 senaryo simülasyonu sonucunda sistem şunu hesapladı. İlk vuruşun hayatta kalma ihtimalimizi %23 artıracağını. Bu cümle söylendiği an vurmamak irrasyonel görünmeye başlar. Future of Life Institute'un 2023 tarihli raporu bu tehlikeyi belgeledi. Otomatik erken uyarı sistemleri zaten nükleer kararları insandan bağımsız hızla değerlendiriyor ve yapay zekanın entegrasyonu insan muhakemesi için ayrılan zamanı dramatik biçimde kısaltıyor. 1983'te Stanislav Petrov'un 28 dakikası vardı. Muhakeme edebilmek için. Dur bir dakika diyebilmek için. Bugün algoritmik sistemler radar verisini milisaniyeler içinde işliyor. Yapay zekanın gerçek tehlikesi vur demesi değil, insanın bir dakika diyemeyeceği bir hız yaratmasıdır. Ve bir tehlike daha var. Ben istemedim. Sistem öyle hesapladı. Bu cümle muazzam bir ahlaki tahliye mekanizmasıdır. Herkes suçsuz kalır. Sistem karar vermiştir. Sistem hesap vermez. Ve bu kolektif masumiyet yanılgısı, nükleer kullanımın önündeki son psikolojik bariyeri de ortadan kaldırır. Ne yapabiliriz? Bu noktaya kadar anlattığımız her şey bir mekanizmanın anatomisiydi. Mekanizmayı anlarsanız ona müdahale edebilirsiniz. Sizi şartlandırmayacağız, motive etmeye de çalışmayacağız. Sadece rasyonel olarak bakıldığında ne yapılabileceğini konuşacağız. Birincisi, sistem bağımlılığını azaltmak. Tartıştığımız refah kaybı kitlesi, sisteme %100 bağımlı insanlardan oluşuyordu.
Bu bağımlılığı gevşetmek, o kalabalığın verdiği kararlardan uzaklaşmaktır. Temel yaşam becerilerini yeniden kazanmak, basit onarım, küçük ölçekli gıda üretimi, enerjiye olan bağımlılığı azaltmak. Sisteme ne kadar az muhtaçsanız, sistemin çöküşü sizi o kadar az irrasyonel kararlara iter. İkincisi, algoritmik balonlardan çıkmak. Ötekileştirme sürecinin en güçlü yakıtı tek kaynaklı bilgi beslenmesidir. Kasıtlı olarak farklı kaynaklara bakmak, kendi görüşünüzle çelişen kaynaklara olsa bile bu mekanizmaya karşı aktif bir direniştir. Düşmanı insan olarak görmeye devam etmek. Propagandanın ötekileştirme sürecine karşı en güçlü zihinsel kaledir. Üçüncüsü, verimli ile doğruyu ayırt etmek. Bir algoritma için %5 daha fazla hayatta kalma ihtimali matematiksel olarak doğru olabilir. Ama bu hesap, karşı taraftaki insanları sadece bir sayı olarak işler. Etik rasyonelite şunu sorar: verimli olan aynı zamanda doğru mudur? Bu soruyu sorabilmek, algoritmik onayın yarattığı zorunluluk tuzağına karşı en güçlü kalkandır. Dördüncüsü, sistemlere yavaşlama mekanizmaları inşa etmek. Petrov'un hikayesinden çıkarılacak en önemli ders şu: sisteme dur ve doğrula mekanizmaları inşa etmek hayati önemdedir. Nükleer karar süreçlerinde insan muhakemesi için zorunlu bekleme süreleri, çok taraflı doğrulama gereksinimleri, yapay zekanın yalnızca danışma değil, onay mekanizması olarak konumlandırılmaması. Bunlar teknik kararlar değildir, etik tercihlerdir. Stanislav Petrov bir gece elindeki telefonu açmadı. Vasili Arkhipov bir gece hayır dedi ve dünya sabah uyandı. Bu iki isim büyük ihtimalle sizin için yabancıydı. Ama siz bugün buradasınız, kısmen onlar yüzünden. Nükleer savaşın olup olmayacağını kimse bilmiyor. Ama şunu biliyoruz, şimdiye kadar önlendi. Çoğunlukla bir sistemin gücüyle değil, bir insanın muhakemesi sayesinde. O muhakeme, o dur bir dakika diyebilme kapasitesi. Bu belgeseli bitirdikten sonra sizin zihninizde ne kadar güçlü,